Biber kuruturken yayla mı ova mı? Ovayı vuracaktım. Yayla neden kurumaz? Herkese İzmir Ödemiş'ten merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim öğretmeni Hatice Taşkoyan. Geri dönüşüm örgü tasarım videolarımın dışında bugünlerde kış hazırlıklarından dolayı sıkça mutfaktayım. Ve sizlere bugün evin içerisinde biber kolay nasıl kurutulur anlatmaya çalışacağım. Bu ova biberi mi? Yayla abla. Bu ova mı yayla biberi mi? Bu biber ova mı yayla mı? Ova kızım bir de açıkta dikilen kendi biberimiz. Yaşım 70 eğer 1 gram içinde ilaç gübre varsa haramız. Ova. Ovanın. Kurutmak için. 8 liraya yapıyordum ben. Bu kurutmak için değil mi? Evet hadi kurutmak. Yemekli de yiyebilirsin. 2 kilo ver. Ben sana Yayla neden kurumaz? Hava soğuk yerden geldiği için, nemli yerden geldiği için ovanın sıcağına dayanamaz. Tamam. Ovanın biberini suyun içine de atsan orada kurumuş. Tamam. Teşekkür ederim. Bu pazarcı ablamızdan ova biberi aldım. Aslında her salı sıkça aynı şekilde almaya devam ettim. Aralıklarla kurutuyorum. Bu şekilde önce tertemiz yıkadım. Tabii ki evin içerisinde kurutacağımdan asla nemli olmaması gerekir. Terasa çıkardım. Manav kasalarının üzerine güzelce temiz bir mutfakta kullandığım tülbenti örtüp yıkadığım biberleri kurumaya bıraktım. Hafif dışarısı rüzgarlı olduğundan üzerini de yine tülbent ile kapattım ve kurumaya bıraktım. Sizler de biber alırken yayla değil muhakkak ova biberi alınız. Bu biberleri farklı olarak iplere dizip dışarıda balkonda kurutmayacağım. Evin içerisinde kurutacağımdan güzelce kuruması gerekir. Bunlar da erik ve incir pestili. Bu terasta salça yapıyorum. Pestillerimi kurutuyorum, domateslerimi kurutuyorum. Hepsinin yapımı kanalımda var. Linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. İzleyebilirsiniz. Birkaç saat sonra biberleri toplamaya başladım. Çünkü artık kurudular. Hem de bolca bir rüzgar var. Aslında kanalımda biber nasıl kurutulur yapımı var. Fakat bu sene farklı bir yol izledim. Dışarıda nemden kurutamayanlara örnek olsun diye 2 tane yorgan iğnesini bir araya getirerek yıkanmış, kurumuş olan biberleri 2 ya da 3 yerinden bu şekilde deldim. Daha önce kanalımda anlattığım biber nasıl kurutulur şu şekilde yapmıştım. 2-3 gün odada bekletip biraz buruştuktan sonra uçlarından kesip iplere dizip balkonda ya da terasta kurutmuştum. Ama dışarısı nemli olan bölgelerde biberler kolayca çürümekte. Bu sebeple evin içerisinde de kurur mu denedim ve başarılı oldum. Ve bu şekilde neler yaptığımı sizlere anlatmaya çalışacağım. Çürük olanları ayırdım. Kullanılmayan bir odayı hemen kapladım. Küçük oğlumun odası, kendisi İzmir'de yaşamakta. Aslında depo olarak kullanılan bu odayı biz baştan yarattık küçük oğlumla. Bütün yapım aşamalarının linklerini açıklamalara bırakıyorum. Hem balkondan hem de pencereden güneş gelmekte. Arada da havalandırdım ve karyolanın üzerine güzelce tertemiz bir örtü örttüm. Her salı aldığım biberleri yıkayıp kuruttuktan ve deldikten sonra aşama aşama kurumaya bıraktım. Çok kızaranlar 3 haftalık, diğer ortadakiler 2 haftalık. Bugünkü serdiklerim de yeni aldıklarım. Gördüğünüz gibi kuruma aşamasındaki renkleri bile farklı. Arada odayı havalandırdım ve sık aralıklarla biberleri ters yüz edip karıştırdım. Çatı katında da biber kurumaya bıraktım ama onları delmedim. Gerçekten delmeden de rahatlıkla kurumaya başladılar. Nemli bölgelerde biber kurutamayanlar güneş alan bir odada bu şekilde rahatlıkla kurutabilir. Arada havalandırırsınız. Sadece şuna dikkat edelim. Yıkadığımız biberler iyice kurumadan sermeyiniz çünkü küflenebilir. Bir hafta sonra gördüğünüz şekilde biberler hafif kızarmaya başladı.
Bunlar daha öncekiler. Rahatlıkla bir ayda kurumakta. Bu şekilde odanın içerisinde ama tertemiz. Bunlar da çatı katında kuruttuklarım. Bunları delmeden kurutuyorum. Bunlar da yapmış olduğum incir pestili, kuruttuğum meyveler, incir cipsleri, hepsinin yapımı kanalımda var. Linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Onları da muhakkak izleyiniz. Sizlere fikir olur diyorum. Kuruyan biberleri saklamak için pişirme kağıdını önce ikiye katladım. Ahşap tutkalı ya da şeffaf tutkal ile önce uzun kenarı, yan kenarı, sonra altı yapıştırdım. Tekrar 1 santim kıvırdım. Hem alttan hem yandan. Tekrar tutkallayıp buraları yapıştırdım ki sağlam olsun. Aslında paket kağıdı, kraft kağıdı olursa daha iyi olur. Bu şekilde birçok pişirme kağıdından paketler hazırladım. Gelelim odadaki biberlerin son durumlarına. Gördüğünüz şekilde biraz kuruyanlar, daha iyi kuruyanlar ve tamamen kuruyanlar. Tabii ki arada hafif çürüyenler de oldu. Bunları ayırdım. Ve kuruyanları iyice tıkır tıkır ses çıkaranları bu şekilde topladım. Diğerleri tekrar kurumaya bıraktım. Onları toplamadım. İri kaya tuzu lazım. Kuruyan biberler daha önce yıkandığından hiçbir yıkama işlemi yapmadan hazırladığım bu paketlerin içerisine yerleştirdim. Birer fincan iri kaya tuzu ilave ettim ve ağızlarını sıkıca bağladım. Ve bağladıktan sonra da bu paketleri kese içerisine yerleştirdim. Kuruttuğum diğer sebzelerle karışmasın diye torbanın üzerine çatal iğne ile bir tane biber tutturdum ve çatı katına sürekli astığım yere bıraktım, astım. Aslında her sene ben patlıcan, taze fasulye, bamya kurutuyorum ama şimdilik sadece biber kuruttum. Biberle pul biber yapılabilir kuruyan biber ile. Sap kısımlarını mutfak makasıyla kesip 2'ye 3'e ayırdıktan sonra rondodan ya da kahve öğütücüden geçebilirsiniz. Saplarını da atmıyorum. Geri dönüşüm projelerinde kullanıyorum. Hatta kanalımda bu saplarla ilgili bir içerik var. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İzleyiniz derim. Biraz da çok az acı biber ilave ettim. Daha önceki yıllardan kalan. Rondodan ya da kahve öğütücüden geçtikten sonra birden açmayınız. Bekledikten sonra açınız. Biraz tuz, biraz zeytinyağı ilave ederek iyice karıştırdım ve kurumaya bıraktım. Bu pul biberi kahvaltılarda ve yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gayet lezzetli oldu. Bu arada çatı katındaki biberler de yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bunları delmeden yaptım. Çok az çürüyen var. 1-2 tane. Diğer odadakiler de iyice kızardı. Ama henüz toplamıyorum. İyice kurusunlar. Tek tük çürüyenler var. Onları da ayırdım. Rahatlıkla bu şekilde biberler bir aydan bir hafta daha fazla kurumaktalar. Evet, bugün sizlere elimden geldiğince, dilimden döndüğünce evin içerisinde biber nasıl kurutulur anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum.